Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kader konusunda kısa bir çalışma. Önce kaderle ilgili bilgi vermek istiyorum. Dilimin döndüğü kadar. Her şey insandan mı? Her şey Allah'tan mı? Bir insan düşünelim. Ona A Yemeni ya da B Yemeni ya da C şıkkına gidebilir. A şıkkına gittiği zaman kaderi farklı, B şıkkına göre kaderi farklı, C şıkkına göre giderse farklı olur. Oynak kader anlayışı. Yani insanlar seçtiği cüz-i iradeye göre kader oluşur. Ve Allah bunu gelecek ilmiyle hangi seçimi yaparsanız yapın Allah bilir. Ezeli ilmiyle bildiği için suç Allah'tandır denemez. Örnek olarak Covid hastalığının sebebi bizleriz. Biz seçtiğimiz cüz-i adel birleşmiş, bu cezayı hak etmişiz. Allah bize zulmetmemektedir. Onlar kendi kendilerine zulmetmektedir. Ayet açık ve net olarak yazıyor. Peki her şey Allah'tandır deyince içini açarsak ne olur? Şöyle ki Allah iyiyi yaratmış. Kötüyü de yaratmış. Kötüye gitme demiş. O zaman insanlardan iyi olanlar bu kötü varlık ya da nedenlerden dolayı daha iyi duruma gelir. Kötü insanlarsa kötülüklerinden dolayı bu kötü varlıkların vesairesinden dolayı kötülüğe daha çok batar. Bir balık düşünelim. Balık ben karada yaşıyorum, özgür olacağım diyebilir mi? Amerika Birleşik Devletleri ben özgür davranıyorum desene. Gerçekten özgür mü? Değil. Onlar kadınların ilah haline gelmiş. Başka şeyleri put haline getirmiş. Onlara bağlı olarak yaşıyor. Özgürlük demek Allah'ın sınırlarına bağlı olarak kendi cüz'i irademize göre hayat sürmektir. Örnek olarak biz dünya atmosferine çıkarken herhangi bir güç olmaksızın çıkabilir miyiz? Allah'ın sınırlarına bağlı olarak diğer konularda serbest cüz-i irademiz ile kader oluşur. Kader konusundaki kısa bir çalışma şu şekilde olmaktadır. Bu çalışma hadise göre kader konusuna fazla girmemek gerektiğini bilmediğim zaman yapılmıştır. Kader konusunu açmayın. Yani kader hava tahmini gibi gelecekle ilgili tahmin yapılabilir. Bu şeyli fazla ilgisi yok. Ayete göre gideceğim. Bir ayette Allah der ki bir milletin düşüncelerini değiştirmediği takdirde o milletin kaderini değiştirmez. Bir milletin düşüncelerini ise taptığı putlar meydana getirir. Örnek olarak kişi bazında biri parataya tapıyorsa o kişi paranın kulu olacak ve ona göre kaderi olacaktır. Paraya tapan diğer insanların başına gelenler onun da başına gelecektir. Bir millet ise taptığı putları büyükten küçüğe sıralarsak sonra daha önceleri hangi ülke bu putlara tapıyor diye araştırırsak ve doğru olarak eşleştirirsek eskiden yaşamış o milletin başına gelenler aynı putlara tapan o ülkenin de başına gelecektir denebilir. Bir şartı da var. O da tarih kitaplarının doğru yazmasıyla da. Bundan hareketle hava tahminine
ne derece tutuyorsa gelecek hakkındaki tahminde öyle olur. Biz ise incelemenin sonucunda Babil denilen ülkenin taptığı putlara tapıyoruz çıktı. Bir iki örnek verip put konusundan çıkacağım. Putları daha fazla dinlemek istiyorsanız Kur'an'ın ve sayı hadisinin deneysel olarak ispatı ve perdenin, gözdeki perdenin put kırmadan, küfre girmeden açılması için o filmleri izlemeniz gerekir. Babil'in en büyük putu barış ve güvenlik ilahı olduğunu gördüm. Bizim de zannedildiği gibi Atatürk ise en büyük ilah görünmüyor. En büyük ilah bizde de barış ve güvenlik ilahıdır. Eskiden Babil'de barış ve güvenlik ilahının simgesi boğaydı. Şimdi de boğa güreşi veriliyor. Zannediliyor ki boğa güreşlerinde kan dökülünce barış gelecek. Diğer bir simgesi ise yuvarlak içinde Y harfidir. Bunlar kendilerini barışçılar diye takdim ediyorlar. Örnek verecek olursak Ecevit Erbakan döneminde Kıbrıs'a barış harekatı düzenlendi. Barış için savaş yapıldı. Doğru düşünce savaş barış için yapılmaz. Allah için yapılır. La ilahe illallah'ı yaymak için savaş yapılır. Irak'a giriliyor ve alınmak isteniyor. Barış için. Kürtlerin bir bölümüyle savaş yapılıyor, barış için. Doğrusu Kelimetullah için savaş yapılır. Kürtler parti kuruyor, Barış ve Demokrasi Partisi. Öncelikli düşünce barış. Halbuki doğrusu Allah'ın hakkıdır. Her hareket Allah için yapılmalıdır. Babil'in ikinci ilahı milli şef, bizim ise milli şef ve bunun gibi milletçiliği ön plana alan düşüncelerle ülkenin korunacağı düşünülüyor. Doğrusu kendi milletimizi başkasından milletlerden üstün görmek değil, ümmeti birleştirmek, kafirden üstün görmektir. Put kırma metodunda bunun doğru olduğuna dair açık ve net ifadeler var. Ne barış ve güvenlik ilahı ne milliyetçilik söyleyenin ispatı yoktur. Bizim var. Ümmeti Muhammed'in ispatı var. Eskiden Babil'de ne Atatürk ne de İnönü var. Var olan milliyetçilik söyleniyor. Babil'in bir ilahı su ilahıydı. Peki bizim ülkemiz suya tapıyor mu? Suya tapıyor. Şöyle ki belgesel filmlerin arasında deniliyor ki sudur hayat veren. Bize hayat veren su mu? Bize hayat veren Allah olduğunu nasıl unutabilir insan? Babil'in diğer ilahı gökyüzündeki gezegenler. Peki bizde nasıl tapıyor gezegenlere? Bizdeki astro adı altında yıldızlarla hayat arasında ilişki kurarak sen şu burçtansın, sen şu burçtansın diyerek başına gelecek şunlardır denmektedir. Doğrusu gezegenler günümüzü bulmaya yardım eder ve bizim için süs olarak yaratılmıştır. Allah bize ayet ve hadislerle böyle açıklamıştır. Formül şu neden ve sonu. Formül şu.
neden ve sonuç arasındaki ilişki dışında tek güç vardır, o da Allah'tadır. Yoksa yıldızlarda değil. Babil'in diğer ilahlara örnek spor ilahlarıdır. Bizde karşılığı Cep Herkül, Naim Süleymanoğlu, futbol takımları ve Yıldız diye lanse edilenler, dikkatli bakarsanız sahaya bir tapınak gibi donatılıyor ve futbolcular ya da sporcular put haline dönüştürüyor. Kickbox ve bunun gibi Babil'de sağlık ilahları bizde sağlık öne çıkararak sağlık alanında ilah haline gelenler mezarlar yükseltilerek Babil'de de bizde de ölüler ilah haline getirmiştir. Dinci hocalar medet ekleyerek dinci hocanın büyü yapmasına ön ayak olarak ilah haline gelmesi Babil'de de hem de bizde de vardır. Moda ilahları ve uymak doğru değildir. Bizim modamız peygamber ya da hanımlarsa peygamberin hanımları olacak. Yani annelerimiz. Filozoflar Babil ve bizdeki ortak ilahlardandır. Zevkleri ilah haline geldi. Ataların geçmişlerin yolunda diyerek atalar iki ülkenin ortak ilahı halindedir. Kadınların ilah haline gelmesi, ülke, ülkenin ilah haline gelmesi, demokrasinin Flaman bayrak ve İslami olmayan sembollerin ilahları iki ülkenin ortak değerleridir. Reenkarnasyon, hipnoz, şeytanın insanlarla dalga geçmesidir. Babil'de de vardı bu reenkarnasyon. Kuşlar, kediler, balinalar eskiden Babil'in şimdi bizim insanımızın bazılarının kutudur. Kut nasıl oluyor? Allah bırak kedi, köpek, balina, kuşlara sığınırsak al sana put. Ya da fakir çöpleri yiyenler varken onlara yardım etmek. Onları öncelikle sıraya koymak. Öncelikle sevgi sıramızı bozarsak o put olmuş olur. Şunu yarattım diyerek kendini putlaştırma. Diyorlar ki bu mecazi anlam. Ama altındaki İslami düşünceye bakacak olursan inançta bir şey yok. Allah'a inan, eğer ki Allah'a inanın diyenlere tamam inandın diyeceğiz, inandın diyeceğiz. Ama içine açıp da baktığımız zaman ayet ve sayesinde bir kısmı gitmiş. Allah'a bütüne inanacaksın. İman, ayet ve sayesinde inanacaksın. O zaman şöyle soralım. Hayatımızda ne kadar ayet var? Sahih hadise hiç sorma. Şunu yarattım diyerek kendini putlaştırma ve pozitif enerji diyerek neden sonuç arasındaki ilişki koymadan, kırmadan putlaştırma. Yani yeni değil Babil'de de vardı. Diğer sahte ilahlar önceki açıklamalarda vardı. Ve bunu açıklamalar zannedildiği ve yeni değil 1980'li yılların düşüncesi olup milletimiz asla fikir değiştirmemekte olup ülkenin kaderinden kaçamayacağını gösterdi. Kaderin değişmesi için bir milletin fikirlerini değiştirmesi gerekiyor. Fikirler o kadar kolay değişmez. Sonuç olarak eğer Babil'in taptığı putları tarih doğru yazıyorsa başımıza onların başına gelenler gelecek denebilir. Babil'i Kürtler yıkmamıştır. Biz de Kürtlerin bazısı yıkmayacağız.
yıkacağını zannetmeyin. Babil'i doğudan Persler yıkmış. İçten ihanet edilmiştir. O halde bizi de İran ve içimizden ihanetle yıkılacağını söyleyebiliriz. Bunu engellemenin yolu düşüncelerin milletçe değişmesidir. Ama zannetmeyin bu o kadar kolay. Çünkü kader ağlarını örüyor. Daha sonra ne olacak dersen Babil'in tarihine bak. İkinci Babil tarih. Ayrıntılı bilgi istersen iletişim kurabilirsiniz. Hemen bunu canlı yayına geçebilirsiniz. Bunlara birebir cevap vermek isterim. Bundan daha fazla bilgi verebilirim. Teşekkür ederim arkadaşım. Sonuna kadar izledim. Allah hepimizi Firdevs cennetinde buluştursun.